Yolumuzu kesenler var. Ormanda böyle yolculuk olduğu zaman ara ara molalar verebiliyoruz. Zamanla kullanıldığı için set üstü olan bölümün, yani siyah olan bölümün yıprandığına şahit olduk. 1-2 ay öncesinde de burayı mat Marshall yağlı boyayla boyadık. Alt bölümde de uygulamış olduğumuz yöntem vardı. Onları önceki bölümde de sizlerle paylaşmıştık. Onu da yine Marshall'ın parlak yağlı boyayla boyayarak hem görsel olarak güzel durmasını, aynı zamanda su tutucu özelliğini koruması için böyle bir işlem uyguladık. Set üstü olarak konumlandırdığımız yere de Erhan değişik bir malzeme kullandı. Evet. Ocağımızı sabit gördüğünüz gibi tutturduk. Ama bunun için bir vida ve benzeri aksama gerek yok. Şöyle göstereyim. Bu bildiğiniz yapışkanlı kauçuk sünger. 4 ayağın altına koyup yapıştırdığınız zaman üzerinden kesinlikle kaymıyor. Hatta biz karavan ruhsat alırken de bununla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Evet. Gördüğünüz gibi hiç oynamıyor. Yolda da zaten gittiği yok bir yere. O yüzden böyle bir bilgi vermiş olayım. Evet, bu da bizim iyi ki dediklerimizden oldu. Evet. Sürgülü camın olan tarafına da yine döşemeciden almış olduğumuz kumaşla dışarıdan gelen soğuk havayı da engellemiş olduk. Biliyorsunuz hemen köşe olan bölüme, mutfağımızın yan tarafına banyo, tuvalet konumlandırmıştık. Bu bölümün hemen kapı olan tarafına döşemecilerden aldığımız parça kumaşı balya ile yapıştırarak daha şık görünüm kazanmasını sağladık. Biz bu mutfak ve tuvaletin yan yana olması konusunda yaşam alanı bakımından herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Dilerseniz şimdi banyonun içine bakıp burada neler yapmışız sizlere onlara detaylı bir şekilde anlatalım. Banyomuzda Tetra Fort'un Porta Potty marka bir tuvaletini almıştık. Bir senedir onu da kullanıyoruz. O konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aç kapama yaparken çatlaklık oldu. Aynı zamanda görsel olarak hoş durmadığı için zaten biz çok uygun fiyata almıştık. Onu da değiştirdik. Hem şık hem de kullanışlı olmasını sağladık. Önceki bölümde sizlere hatırlarsanız farklı bir uygulamadan bahsetmiştik. Banyomuzu ilk yaptığımızda 2 çeşit boya uygulamıştık. Onun da zamanla yer olan tarafta, yani aşağı bölümlerde sürekli su nüfuz etmesi bakımından boyanın kalktığını gördük. Sonrasında da biz hem parlak hem de su tutma özelliğini koruması bakımından yine buraya da tavanlar da dahil olmak üzere Marshall'ın beyaz yağlı boyayı tercih ettik. Ben birkaç kat fazla sürdüm. Bu konuda da yaklaşık 2 aydır bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Daha iyi olduğunu kanaat getirdik. Aynen. Yani yağlı boya sürmekle su sürmeden yağlı boya sürülür mü derseniz denemedik ama olacak gibi. Yani sırf yağlı boya da olacak görünüyor. Bana kalırsa öyle. Aynen. Sadece biz beyaz parlak yağlı boyayı tercih ettik. Ama hem yıkanırken hem de temizlik esnasında mutfak kapısını boyadığımız yerin aynı şekilde burada da su tutmadığına, akıcı özelliği olduğuna şahit olduk. Evet. Mutfağımız hemen sol taraftaki tuvalet banyomuzla beraber bu bölümde yapmış olduğumuz değişiklikleri sizlerle paylaştık. Hemen yan tarafına da ısıtıcı olarak Eber Süper marka bir ısıtıcı aldık. Onunla ilgili videoyu da bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağız. Mutfak, tuvalet, banyodan sonra gündüzleri oturma odası, akşamları da yatak odası olarak kullandığımız yere gelelim. Burada da fark etmişsinizdir. Döşemelerimizi değiştirdik. Önceki bölümde sizlere anlatmış olduğumuz şekilde
daha bir sene dolmadan deforme olduğuna şahit olduk. O bizim aslında acemilik bir deneyimimizdi. Evet. Yine Matların çöktüğünü gördük. Hayret. Evet, yani Ezik kalıyor yani. ezildiğine, 3 kat olmasına rağmen ezildiğine şahit olduk. Bu da bizi hem gündüz hem akşamları aşırı derecede rahatsız edince biz de bir döşemeciye gittik. Oradaki abi sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Bu kumaşın özelliği yıkanmaması gerektiğini söylediler. Islak mendille çok rahat bir şekilde lekelerin çıktığını söylediler. Biz de zaten bunu yaşayarak şahit olduk. Bir diğer özelliği de hemen perde olan bölümün arkasından, ki aynı malzemeyi kullandık, polyester olduğunu söylediler. Hem sıcak tutacağını, aynı zamanda yumuşak bir görüntü olduğundan dolayı rahat bir kullanım sağlayacağını söyledi. Dışarıdan soğuğu kesiyor değil mi? Aynen, biz bunu perde olarak düşünmemiştik aslında. Evet. Ama kullandığımızda kendisinin de zaten bize söylediğine göre ona güvenerek tabii ki biz bunu tercih ettik. Biz aslında perde düşünüyorduk. Fakat döşeme olarak kullandığımız, yani oturma alanı olarak kullandığımız kumaşın aynısını perde olarak uyguladık. Şu an sonbahar mevsimindeyiz ve bunu çok iyi bir şekilde gözlemliyoruz. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun biz bu perdeyi akşamları kapattığımızda içeriye hiçbir şekilde soğuk havanın girmediğine şahit olduk. Çok rahat bir şekilde kalkıp alt zemin temizliğini de yapabiliyoruz. Bunlar 5 santimlik değil mi? 5 santimlik olarak istedik. Bizim biliyorsunuz camper van olduğu için fazla yüksek bir sünger kullanmamız söz konusu olamazdı. 3 parça olduğundan dolayı hem dolaplarımız çok rahat bir şekilde açılabiliyor, hem de temizliğini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Battaniyemizi koyacağımız bir hurç aldık. Buzdolabının altına da ufak bir dolap yapmıştık. Burada kuru bakliyatlarımızı koyuyoruz. Hem ortada görünmemiş oluyor, hem de kış zamanında çok rahat bir şekilde muhafaza ettiğine şahit olduk. Evet, gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde. Şu zamana kadar keşke dediğimiz şey hiç olmadı. Eksiklerimizi tamamladık. Eksiklerimizi tamamladık. Zamanla zaten mobilya tarzı gibi süngerlerimizi de yenilemiş olduk. Bir Alman markası var biliyorsunuz, Würth. Markasını söylemiş olayım. Evet, evet. Çok faydalı oluyor. Mesela biz Dyson kullandık, hep kaçırıyor. Silikonunu kullandık, yine kaçırıyor. Fark edince tabii insan bayağı bir rahatsız oluyor. Çünkü bu işler emek istiyor. Aynen. Zaman da alıyor. Temizlemesi çok zor bir iş. Önce temizlik yapmadan silikon süremiyorsunuz. Hı. Onun için de biliyorsunuz bu ocaklarda kullanılan yağ çözücüler var. O yağ çözücüler çok işe yarıyor. Onlarla temizleyip, ama Würth'ün markasını kullanırsanız silikon olarak şahane bir yapıştırma olduğunu düşünüyorum. Bir 2-3 ay oldu mu? Herhalde oldu. Evet, olmuştur. Yani hala sızdırmadı, bekliyorum. Normalde diğerleri 2 ayda kaçırmaya başlıyor. Yerlerde tozlar birikiyor. Onu ıslak mendile alıyorum. Hemen şöyle kenarları güzelce siliyorum. Sonrasında elimde görmüş olduğunuz bir diş fırçası var. Onu da hemen şöyle kenardan, Diplere girdiği için değil mi? evet, başlayarak. Aracımız küçük olduğu için biz böyle mümkün oldukça minimalize eşyaları kullanmayı tercih ediyoruz. Bizim ilk karavanımız, camper vanımız daha doğrusu, her şeyiyle tamamen kendi el işimizle yaptık. İlk olmasına rağmen hiçbir konuda keşkelerimiz olmadı.